Bir adam karısından alışılmadık bir mesaj aldıktan sonra çok endişelendi ve onun güvenliğiyle ilgili rahatsız edici düşüncelerden bir türlü kurtulamadı. Onu defalarca aradı ama yanıt alamadı. Sonunda telefon açıldığında karşısında tanıdık olmayan bir ses vardı. Teksas'ta yaşayan Gerald Gustin cep telefonunda bir bildirim gördüğünde 2018'de sıcak ve güneşli bir gündü. Daha yakından bakmak için telefonu eline aldı ve bunun karısı Kim Gustin'den bir mesaj olduğunu gördü. Ne yazdığını merak ederek telefonun kilidini açtı. İçeriğin onu şok etmesini asla beklemiyordu. Mesajı okuduktan sonra Gerald kendini huzursuz hissetmeye başladı ve bir şeylerin yolunda olmadığını anladı. Karısının gönderdiği mesajda "eve geçiyorum" yazıyordu. Ama zaten evde olduğunu düşündüğü karısının neden böyle bir mesaj attığına anlam verememişti. Bir şeylerin yolunda olmayabileceğini düşündü. Eşinin başının ciddi bir belada olduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu hissedebiliyordu. Başka ne yapacağını bilemeyen Gerald, karısını defalarca aramaya başladı ama cevap alamadı. Kim'in telefonu açıp ona endişelenecek bir şey olmadığını söylemesini umarak tekrar ve tekrar aramaya devam etti. Bu arada iş yerinden çıkmış, o da eve gitmek için arabasına binmişti. Yolu yarıladığı sırada sonunda telefona karşılık verildi. Ama bu Kim'in sesi değildi. Gerald, telefonu yabancı bir erkeğin açtığını duyunca ona karısının nerede olduğunu sordu. Alacağı cevaptan korkarak "kötü bir şey mi oldu?" diye sordu. Karşıdaki ses genç bir polis memuruna aitti. Ona karısının bir trafik kazası geçirdiğini, durumunun ciddi olduğunu söyledi. Daha sonra Gerald, karısının araba kullanırken bilincini kaybettiğini ve otoyol bariyerine çarptığını öğrendi. Kim yakındaki bir hastaneye nakledilmişti. Burada yapılan kontrollerde kadının araba kullanırken kalp krizi geçirdiği belirlendi. Bu arada Gerald çaresizce onun iyi olmasını umdu ve dua etti. Doktorlarla görüştüğünde Kim'in 28 dakika boyunca kalp atışı olmadığını söylediler. Perişan haldeki koca karısının durumunun kritik olduğunu ve organlarının tepki vermediğini de öğrendi. Geceyi atlatamayacağını söylediklerinde birlikte yaşadıkları her şey gözlerinin önünden geçti. Gerald hayatının aşkını kaybetme fikrini kabullenemiyordu. Doktorlar ona umut vermese de inançlı biri olarak dua etmeye başladı. Yapabileceği tek şey buydu. Kim geceyi atlattı ama tehlikeden tamamen kurtulmuş değildi. Kesin konuşmak için daha çok zamana ihtiyaç olduğu söylendi. İlerleyen günlerde Kim'in durumu düzelmeye başladı. Sonunda doktorlar onu solunum cihazından çıkardı ve koma halinden uyandırdı. Konuşmakta zorlansa da yüz ifadeleri bile ailesi için yeterince güven vericiydi. Zaman geçtikçe Gerald ve çocuklarının seslerine yavaş yavaş yanıt vermeye başladı. Kazadan yaklaşık bir ay sonra artık eve dönebilecekti. Kim, kaza günü kendini kötü hissettiğinde yakındaki bir tıp merkezine gitmek için yola çıktığını ama başaramayacağını anladığında eve dönmeye karar verdiğini söyledi. Kendinden geçmese kocasından yardım istemeyi planladığını anlattı. Kim, yaşadığı zor sınavın boyutunu unutmuş değildi ve iyileşme yolculuğunun uzun ve karmaşık olacağını da biliyordu. Fizik tedavi ve rehabilitasyonla hayata yeniden dönmeye başladı. Karısını mutlu ve sağlıklı görmek Gerald için bir mucizeden başka bir şey değildi. O günden sonra kendileri için her şeyin farklı olduğunu, sevdikleriyle birlikte geçirdikleri her günün kıymetini daha iyi bildiklerini söyledi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.